Otoseyir'e hoş geldin Emre abi. Sen de hoş geldin. Eyvallah. Uzunca bir aranın ardından Geri döndük. sorup duruyorlardı bizi. Evet. Teknoseyir kapanmadan evvel son bir kez bakıp çıkalım dedik. Nesi Evet. var nesi yok. Dedik Jack Bauer bile geri döndü. Biz niye dönmeyelim? Hiç. Yani. Ama bu sefer aklımızda çılgın sorular. Öyle oturuyoruz. Yine fikir ayrılıklarına düşüyoruz. Durup da Emre abi demez mi ki bizden konuşurken ya bırak can sedan araba mı alır? Hatchback'tir arabanın esası diye benim asfalem attı. Olur mu öyle saçma şey ya? Niye saçma olsun? Ya bırak Allah aşkına arabanın esası sedandır. Hatchback neymiş? Hatchback. Bütün Avrupa hatchback kullanıyor. Olur mu? Bütün Avrupa station wagon kullanıyor. Hatchback O ne? çok büyük yükü olanlar station wagon kullanıyor. Tamam. Ekseriyet hatchback kullanıyor. Hayır, sedan kullanıyorlar. Efendi Avrupa. gibi. Tabii eli yüzü düzgün. Avrupa. Beyefendi. Seni Ne kadar yanlış işinde tarafa gücü- götürmüşler. Senin gördüğün Avrupalılar çekik gözlü olmasın. Yok sarışındılar en azından. Yemişler seni biraz. Ya bak şimdi hatchback araba dediğin ucuz. Böyle kıtı piyos. Ne bileyim bütçesi yetmeyen. Öğrenci işi arabalar yani. Tam tersine hatchback daha güzel. Kalantor adam sedana biner. Olur mu Olur öyle mu? saçma şey ya? Nasıl güzel, nasıl estetik O algım var büyük Allah aşkına. arabada tamam. Büyük arabada Sedan bir kere Sedan. gövdesi uzun olduğundan dolayı aerodinamik kuyruğu var. Arkasında türbülans daha az. Hatchback'in arka tarafında, çamurluğun arkasında saçma sapan çiban gibi çıkıntılar var. Bak Impreza'nın da stop lambasına gizlemişler. Kocaman bir şey. Kanatçık. Niye? Arka taraftaki türbülansı azaltsın. Yolda gidiyorsun bütün toz topak toplanıyor zaten arka olsun camın ama altında. hatchback'in de viraj performansı daha iyi. Ne alakası var? Gövde dengesi daha iyi. Olur mu? Tabii. Bilakis sedanın viraj performansı daha iyi. Çünkü sedan gövdede arka cam bagaj kapağıyla beraber açılmadığı için arka camın altındaki kısım gövde vurulmasına avantaj sağlar. Hatchback de onu artık yapıyorlar canım. O Daha senin ağır dediğin. oluyor. Ya daha ağır oluyor ama sonuçta hatchback'in de kendine göre gövde denge ağırlık dengesi bakımından hatchback'in avantajları var. Ne avantajı var? Sedanın arkası daha ağır. Hatchback'in ağırlık merkezi öne daha yakın. Virajda hatchback daha avantajlı. Sedan olarak tasarlanıp da sonradan hatchback'e çevrilen arabada her zaman şey daha avantajlıdır. Sedan daha avantajlıdır. Niye sedan olarak Misal Impreza. tasarlanıp hatchback'e çevirilsin? Yani, İşte senin gibi düşünen adamlar var piyasada. Bu ne ya? hayır, Araba yumurtaya benziyor sen güzel diyorsun. Niye öyle bir şeyi önüme sürüyorsun ki? Hatchback olarak tasarlanan araba virajda daha performanslı. Jetta, Golf. Hangisi daha performanslı? Şimdi teknik olarak ama o zaten arabanın dediğim gibi bütün sedansal avantajlarını ekarte etmek. Ona bakarsan Fabia'nın da sedanı var. Polo'nun da sedanı var. Hatta Fransızlar duymasınlar Çin'de şeyi bile satıyorlar. Yani ben şimdi sen 308'in şimdi sedanı bile satıyorlar. sedan olarak tasarlanıp hatchback'e dönüştürülmüş arabadan bahsediyorsun bana. Ben de o zaman sana hatchback olarak tasarlanıp mesela Opel Astra sedan gibi size de sedan lazım dedim. Dur şunun arkasına bir kıç ekleyi vereyim diye yapılmış. Zaten bizde hazırda vardı. Bekletiyorduk burada. Veya Linea. Tabii. Yani ben de sana ondan bahsederim. Lütfen Türk tasarımı. Türk tasarımı. Albea gibi. Ben de sana ondan bahsederim. Ama daha güzel. Albea Palio'dan daha güzel. Ya Yani bırak biri Allah eksi aşkına. sonsuzsa öbürü eksi sonsuz. Albea Artı ya, 1. saçma sapan şey yapıyoruz. Şimdi bak Matematikle konuşuyorum. bir kere Gayet net. şöyle bir şey var. Şimdi hangi segmentlerden bahsettiğimizi yapalım. B ve C segmentleri. D segmentinde hatchback yok. O yüzden bu tartışmanın da Niye yok? Niye yok? Çünkü çirkin arabalar. Daha fazla para ödeyen insanlara hatchback satamıyorsun. Çirkin araba değil. Opel D Signum, segmentinde hatchback Renault yapmak Versatis ne yerine, oldu? D segmentinde hatchback yapmak yerine arabayı biraz daha yerden yükseltip crossover yapıyorlar. D segmentinin hatchback'i öyle. A4'ün hatchback'i Q5 mesela. Orada ama arabayı sattıran yüksek oturma pozisyonu. Crossover'da Hayır ben sebebi hatchback o. kasası diyorum. Kasa olarak. Bu yüzden D segmenti ve yukarısını hesaba katmamamız gerekiyor. Ama aşağıda B, C, A'yı da katmıyoruz. Onların hepsi hatchback zaten. B ve C segmentinden bahsediyoruz burada. Yani aramızda madem böyle bir tartışma olacak artık olmaması gerekiyor ya. Yani madem bu işe girdik. Senin ısrarın. Kabul et. Kabul et Niye, sedan. niye kabul edeyim? Sedan yani bu kadar basit. Niye kabul edeyim? S serisinin hatchback'i var mı yok mu? Ya bırak Allah aşkına. Var mı yok mu? Yok. R serisi vardı bir ara da o tam hatchback değil. O birazcık Bence yok. başka bir şeylere dönüyor. Tabii. Şimdi B segmentinde hatchback'te de sedanda da altyapılar aynı. Ama C segmentine geçtiğin zaman işin sırrı işin şeyi değişiyor. Altyapıya baktığın zaman sedanlarda C segmentinde kaliteli altyapı bulman zor. Çünkü hatchback'ler daha çok Avrupa'da tercih ediliyor. Sedan Amerika ve Asya'da tercih ediliyor. Asyalılar fakir. Amerika derken Güney Amerika. Kuzey Amerika'da da sedan tercih ediliyor. Tabii de. Şimdi Pazar farkı var yani. Avrupa'da satan araba oraya gitmiyor.
Güney Amerika'yı karıştırmıyorum. O bize çok uzak. Şimdi Asyalılar fakir. Amerikalılar da arabadan anlamıyorlar. Asyalılar uzun seviyor ama. Uzun seviyor haricinde onlar da böyle bir hani şey olsun. Araba klasik araba şekline benzesin falan diye öyle bir merakları var onların. Bir daha alayım o şeyi. Klasik araba şekline benzesin diye. Yani araba dediğin sedan olur en bir başta bir şeyin eski olması, eskisinin böyle Bırak, yapılıyor arabaya olması, benzemiyor. iyi Şuna bak, olması anlamına ibretlik ya, Allah'ım gelmiyor yarabbim. yani. O yüzden Avrupa'da hatchback tercih ediliyor ve Avrupalılar arabanın iyisinden anlıyorlar. O yüzden hatchbacklerin genelde altyapısı sedan modeline göre aynı markanın biraz daha kaliteli oluyor. Mesela Jetta'nın tamamı burulma çubuğudur. Golf'ün eskiden hepsiydi. Şimdi de güzel motorluları bağımsız süspansiyon. Ama küçükleri yine vurulma çubuğu. Hyundai Elantra burulma çubuğu, i30 bağımsız süspansiyon. Burada biraz da şeyin etkisi var ama. Sedan gövde tipinde insanlar arabayı genellikle aile kullanımı. Dediğim gibi hatchback modellerde daha çok genç adam algısı. Şimdi şöyle bir illüzyon var. Neymiş efendim? Bagaj hacimleri esasında aynıymış. Nasıl? Hatchback'in bagajı tavana kadar yükleme imkanı sağlıyor. Aradaki şapkalık parçası çıkartıldığında sedanın bagajı kuyu derin. Çok kullanışlı değil. Yanlış. Üst üste yükleme yapıldığı zaman hem güvenlik açısından riskleri var. Her ne kadar bazı Doğrudur. firmalar koruma ağı satsalar da hem de arka camı kapatmak çok zekice bir manevra değil. Hele ki ağır Doğru. eşyalarla. Ama hatchback'in de kendine göre avantajları var. Bagaj yükleme ağzı çok geniş. Tabii. Yani büyük Derindeki bir yüklere şeyi- ulaşma sıkıntısı yok. Yani örnek vereyim. Böyle büyük bir koliyi sedanın bagajına hiçbir şekilde sığdıramazsın. Sedan ne büyüklükte olursa olsun. S Tabii. serisinin bagajına bile yani hacim olarak o koliden 4 tane alabilecekken bagaj ağzı dar olduğu için o koliyi oraya sokamazsın. Koltukları yatırma artık bütün arabalarda standart yatan koltuklar ama Koltukları yatırsan yatırdığın dahi zaman kullanışlı alan elde etmek sedanda zor. sedanda o kullanışlı alanı elde edemiyorsun. Ama hatchback'te de adam kaçıramıyorsun bagajda. Ne haber? Kaçırıp ne yapacaksın ya? Eşkıya mısın sen? Onu ben bilmem. Onu ben bilmem. Hatchback'te Duruma göre. koltuklar yatmasa dahi geniş bir şeyi çok rahat koyabiliyorsun sığdırabildiğin sürece. Sığmazsa koltukları yatırıyorsun. Station wagon gibi geniş bir alanın oluyor. Öyle bir güzelliği var hatchback'in. Var ama bu aynı zamanda gürültü yalıtımı zaafı ve ısı yalıtımı zaafı. Şimdi hatchback'ler piyasada 3 veya 5 kapılı olarak bilinir. Niye? Sedanlar 4 kapılıdır. Kapı kavramı arabanın açılıp kapanan kapağı değil, kabine ulaşılabilen kapağı demektir. Sedanın bagaj kapağından kabine giremezsiniz. Aynen öyle. Yani girersiniz de Biraz zorlanırsın. güven, özveri ve tecrübe ister. Hatchback arka kapağını açarak doğrudan kabine girebildiniz. Kabinin havasının dışarı kaçtığı. Bunun için şimdi D segmentindeki crossover'lar da görüyoruz arada şeyler var. Çıkan örnekleri var. BMW 5 GT gibi. 3 GT gibi hatta. Skoda Superb'i de sayabiliriz öncüsü. Çift açılımlı bagaj kapağı. Beni mutsuz etmenin Güzel bir bir başka şey. yolu. Değil. Ama kafa karıştırıcı. Arabayı sedan diye alıyorsun. Evde hatchback çıkıyor. Ayıp bir durum yani. Hatchback çıkmıyor. Gövde formu yine sedan onların. Tabii ama Bagaj açılış tarzı hatchback. sedanın avantajlarından feragat ediliyor. Ona bakarsan Skoda Rapid aynı şekilde. Görünüm sedan, Dacia Solenzo onların kralıydı. Ona bakacak olursak. arka camla birlikte açılıyor. Tabii. Ben ama Arkası ondan- komple açılıyor. Ha. Yani O- Allah ne verdiyse. Onlar başka bir şey. Onlar hani istisnai modeller. Tabii. Hatchback- Liftback değil de sedan görünümlü liftback. Ona bakarsan hiç koltukları yatmayan eski hatchbackler var. Tabii, Onların da bagajına hiçbir şey koyamıyorsun. Tabii. Yani onları şey yapmamak lazım. Karıştırmamak lazım. Esasında benim vurgulamak istediğim husus onların icat edilme sebebi. O gövde tipinin yani çift açılımlı bagaj kapağının icat edilme sebebi bizde pek yok. Doğu illerinde bazen rastlanır. Kış aylarında özellikle soğuk havalarda arabayı ısıtmak özellikle dizel motorların blok ısı sırası yüksek olduğu için yarım saat sürüyor arabanın içini ısıtmak. Ne kadar harlarsan elektrik sobası veya mazotlu soba satıyorlar bazı şeylerde. Soğuk iklimlere giden modellerde. Arabayı verimli bir şekilde ısıtmaya zaten adamların canı çıkıyor. Hayda bagaja bir şey koymak gerekti. Unutacak. Hatchback'in kapısını bir açıyor. Ne kadar şey varsa içeride, sıcak varsa hepsi kaçıp gidiyor. Sedan öyle değil. Aynı zamanda da bagajda Tamam da- zıngırdayacak, tıngırdayacak bir şey olduğu zaman ki genelde yalıtım zayıftır. O kabine sirayet etmiyor gürültü Şimdi- sedan gövdede. Güzel söylüyorsun. Bak gürültü için
Eyvallah, ona şey yapmam. Ama şöyle bir şey var. Şimdi adam diyelim ki sedan arabası var. Çok seviniyor. Soğuktayım. Bagajı açınca şey yapmayacak. Sıcak hava dışarı kaçmayacak veya Tamam. içeri soğuk girmeyecek diyor. Çok seviniyor. Bagaja bir şeylerini koydu. Adam nereye gidecek? Adam da arabaya bagajdan mı girecek? Kapıyı açmayacak mı? Sedan araba sahibi adam, kalamtor adamdır. O arka koltuğunda oturacak. Arka koltuğa şoför neticede o kapı, arabanın içine bir kapı açılacak Şoför yani. içeride otururken uşak gelip bagaja bir şey yükleyecek. Sen Oho. ne yaptın ya? O yani Tabii aşçı da o arada tabii ki. evin hanımıyla görüşecek. bahçıvan filan, hesap postacı soracak. mostacı. Tabii canım Öyle yani. saçma şey mi olur ya? Hiç mi köşkte yaşamadın abiden? Ne yapıyorsun ya? Bırak Allah aşkına. Fakir gibi hatchback arabaları savunuyorsun. Her işini kendin Hatchback yapacak. bak bir kere genç Olacak işi. şey mi? Daha sportif, tamam mı? Sana kendini daha genç hissettirir. Sen genç misin? Yani ruhum genç sayılır. Bırak Allah aşkına. Şimdi bak. Zibidi arabası hatchback. Bir kere bak. Altyapısı daha kaliteli. En büyük handikapı hatchback'in. Bütün herkesin kabulü ama herkes sessiz duruyorlar. Çünkü oraya girerlerse işin ucu bambaşka yerlere varacak. Euro NCAP da Euro NCAP. Çarpışma güvenliği. Bütün testler nereden yapılıyor? Önden yapılıyor. Tamam. Arabayı önden çarptığımız zaman sonucuna bakıyoruz. İşte bir yıldız eksikse güvenli değilmiş. 17 hava yastığı mı var bunda? Oo ne güzel falan diye sevinip alıveriyoruz ama arkadan çarpmaları hiç kimse hesaba katmıyor. Özellikle küçük sınıf arabalarda bu çok ciddi sıkıntı olacağı için üreticiler mümkün mertebe kaçınmaya çalışıyorlar. Arkadan çarpmalarda sedanın bu arkasındaki ekstra 30 santimlik ilave çok ciddi bir darbe emici bölge görevi görüyor. Şöyle bir şey var. Bilhassa fakirlerin hani sedan lüksüne kavuşmak isteyip de daha sonradan ikinci, üçüncü, 17. el alma imkanı bulup da sedan otomobil kullanma, işte Şahin'dir efendime söyleyeyim, Albea'dır bu tarz En arabaları. sevdiğimiz arabalar hep sedan, bak dikkatini çekiyorum. Kesinlikle. Linea, Kesinlikle. Albea, Tam Şahin. benim kalemim. Tabii Tabii. ya. Broadway. LPG tankını ya arka tarafa yerleştirdiler koltukların dibine ya da stepne bölümüne yerleştirdiler. İşte o zaman bu sedanın darbe emici kısmı ciddi manada hayat kurtarıyor. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Güzel diyorsun ama hatchback'in arka kısmı normalde olması gerekenden daha güçlü. Desteklerle güçlendiriliyor çünkü burulma direncini yakalayabilmek için o sedanda senin demin bahsettiğin arkadaki ara kiriş hatchback'te yok. O Ama kirişin işte o eksikliğini gidermek tabii. için arka taraf daha fazla güçlendiriliyor. Bu kirişin Yani muadili olan buradaki saç parçalar kalınlığıyla torsiyonel oradaki- güç. Yani darbe Torsiyon- emici şey değil. O işte bu şimdi darbe emen malzeme var. kiriş olmadığı için orada sacı kalınlaştırıyorlar. Tabii. Tamam mı? Yani belki aynı olmaz ama o kadar da fark yok. Hani böyle insanlar baksana, bak bunun 30 santim, bunun 0. Ya bizde Değil. insanlar şeye de bakıyor Emre abi. Aynı teknoloji yine. İki cahil adam da bakıp araba hakkında, araba kazası hakkında konuşurken bakıyorlar işte Mercedes şeye girmiş, Renault'a girmiş veya Hyundai'ye çarpmış. Hyundai'nin kaputunun yarısına kadar girmiş gibisinden. Aslında orada Hyundai iyi iş çıkarıyor. Darbeyi sönümlerken yumuşak sönümlemek önemli bir şeydir. Meziyettir. Smart bunun en başarılı örneği. Smart'ı Mercedes iki renk gövde bilhassa yaptılar. Metalik kısmı Smart'ın, geri kalan karoseri plastiktir. Her renk olur. Smart'ın metalik kısmı ultra yüksek dayanımlı çelik olarak sektörde bahsedilen V2A kodlu alaşımdan yapılıyor. Arabaların normalde monokok şaseli arabaların ön cam çerçevesidir. O yüzden bizde sanayide taklalı araba muteber değildir. Niye? Çünkü araba takla atarsa o kadar sert malzeme ki onu düzeltemezler. Mutlaka eğri büğrü kalır. İşte o çelikten Smart'ı yaptılar. Smart crash teste giriyor. Kabini hiç bozulmadan çıkıyor. Müthiş güvenli bakacak olursak Çünkü ama. plastik darbeyi emiyor. Plastik darbeyi emmiyor. Çelik o kadar sağlam ki hiç darbeyi emmiyor. Tamamen çok kısa mesafede sönümleyebiliyor. Şey yapıyor. Yani plastik kısımlar parçalanıyor, çelik ezilmiyor. Fındık gibi geri sekiyor. İçindeki insan paramparça ama. Arabanın sağlam olması bir şey değil. Aynen öyle. Hatchback'te de arkası kısa ve sağlam ama darbeyi emerken bu içeriye yansıtmasındaki yumuşatmayı karşılamaz. Ya şimdi tabii ki Ezilecek bölge oradaki lazım yani. kısmın uzun olması şey ama o kafayla düşünürsen o zaman herkes olabildiğince büyük arabalar almalı. Ama öyle Amerika. bir imkan da olmadığına göre, tamam mı? Para var, huzur var. Şimdi şöyle bir şey var. Sen bak hala herkes evde büyük çalıştıracağın şeyin hesabını yapıyorsun. Personelin hesabını yapıyorsun. Tabii. Herkes şimdi büyük araba alırsa bu sefer sana çarpacak adamın arabası da büyük olur. Şimdi sana
1200 kiloluk arabanın çarpması başka, 2 tonluk arabanın çarpması başka. Tabii canım, tabii. O zaman senin arabanın büyük olmasının bir avantajı olmaz. Aynı şey olacak çünkü. Ağırlık değil ya, uzun olsun. Uzun, Yani geniş uzun olsun. ama yani sonuçta sana çarpacak şey de ağır olursa onu sönümleyecek burun da yetmeyecek bir noktadan sonra. Tabii. Yani etkisi çok farklı olmayacaktır. Neyse şimdi bak. Hatchback'in altyapısı daha kaliteli. İç hacmi daha kullanışlı. Bazı modeller, her model değil. Her model değil ama Bir de çoğu modelde. sadece ucuz modeller. Şöyle bir şey söyleyeyim. Aynı olanlarda dahi hatchback daha böyle bir genç işi, daha Avrupa'yı olduğu için süspansiyon ayarları biraz daha sportif ayarlanmış Aile babası oluyor. almıyor işte o yüzden. Kalantar adam alıyor. Sedanlarda adam diyor ki ya bunu alacak zaten kart, ihtiyar. Ya ikinci elde bakanlar, ikinci elde araba bakanlar, özellikle ailesi işte geniş deyip de biraz daha fazla bavul taşıyacağım, eşya taşıyacağım falan, geniş ne boyuna araba olsun diyenler gidiyor sedan arabaya bakıyor. Hatchback'i satabiliyor musun aynı fiyata? Satarsın canım. Satamıyorsun. Hatchback'ine göre. Anadolu'da şimdi, satamıyorsun. İstanbul'da satarsın. diyeceğim şimdi hatchback'ine göre onu da satarsın. Şimdi Golf olacak da satamayacaksın. Ya, Golf başka bir şey zaten. Ne başka bir olursa hikaye. olsun yani şimdi 308'i satamaz mısın? Gayet tutulan bir araba yani. Sedan olup da hatchback olan model Focus gibi, Astra gibi biraz daha zor satılıyor. Astra yine çok fazla yaygınlaşmadı ama bilhassa Ford Focus'ta onu görebiliyoruz etkisini. Neyse. Megane'la Fluence'ın Şimdi- farkı gibi. Altyapı kaliteli genelde daha sportif. İç hacim daha kullanışlı. Park etmesi daha kolay. O da büyük avantaj. 30 santim mi fark etmeyi daha kolay yapıyor. Aynı arabadan bahsediyoruz. B segmenti ile C segmenti arasında ne fark var? Ne kadar fark var? Çok fark var. Şimdi Bir dakika. Büyüklük olarak, uzunluk olarak. o fark bu fark değil ama. Aradaki farkın sebebi tamamen tasarım farkı. Dönüş çapı araba hem daralıyor. Tamam. Hem dingil mesafesi kısalıyor hem de boyu kısalıyor. Dingil aralığı aynı, genişliği aynı. Sen arkaya Tamam da sadece daha 20 santim dar bir ekliyorsun. yere, daha dar bir yere girer mi, girmez mi? Girer canım da tamam, onu diğer diyorum. parametreleri değişmiyor işte onu diyorum. Değişmesin. Park etmesi kolay. Daha dar bir yere. Çok az bir fark. Az bir fark ama sonuçta o fark senin girip girmemeni sağlayabilir. İstanbul'da yaşıyorsun. İşte Impreza park yeri ile bulmanın ne Daihatsu kadar- Sirion'u kıyaslayamazsın yani onu demek istiyorum. Arada ciddi fark o yüzden var. Daihatsu Sirion demiyorum ben. Ya şimdi İşte B ile C deyince o boyuta geliyor. Polo ile Golf arasında ne kadar fark var? Epeyce. Uzunluk farkı. Epeyce. Epeyce değil. O da 30-40 santim. İşte ondan dolayı hem dar hem kısa hem de Ben dingil aralığı darlığını kısa. demiyorum Tabii ben. canım. Uzunluk farkı. Tabii, 30-40 santim. Jetta ile Golf arasındakinden daha az bile hatta. Polo ile Golf'un farkı. Onu Tabii. söylüyorum işte. Sonuçta yani sen şimdi küçük arabayı görünce ya bu da tamam küçük ama bak park etmesi kolay diyorsun. Aynı şekilde buna göre bunu park etmesi Türkiye'de kolay. ekseriyet nasıl arabaya biner? Türkiye bir ne memleketidir? Ne memleket, nasıl yani? Sedan memleketidir, sedan pazarıdır. İyi, Bunu tamam yıllarca da- bütün distribütörler söylediler. Bizim Dolayısıyla insanımız- senin arayacağın park yeri yine bir sedanın çıktığı park yeri olacağı için sıkıntı yok. Tutup da Belki B segmenti sedanın çıktığı yere C segmenti hatchback sokacağım. Valla B segmenti sedan bulabilirsen onun çıktığı yere Niye Hyundai gitsin, Accent var? hatchback bul. Zor. Yani sonuçta yani bulunur bulunmaz diye bir şey yok. Bu araba Park etmesi de daha kolay değil. Ayrıca Bu arka arabayı camın park- bittiği yeri şeyle görüyorsun. Bagaj kapağının ucuyla artık görüyorsun. park sensörü diye bir şey var. Bu arabanın Delikanlı park adam park edilmesi sensörüyle mi park ediyor? bu arabadan çok daha rahat. Ha, Çok daha değil. Biraz daha. biraz daha rahat. Daha rahat mı? Daha rahat. Sen nasıl bana arka tarafta biraz daha iyi darbe Biraz daha sürülüyor değil. diyorsun? Epeyce daha iyi. Biraz daha. Yani şimdi hatchback arabayı tuttun 18 yaşındaki bebeğin arabası, sedan arabayı da 65 yaşındaki amcanın arabası yaptın. Aradaki farkı o kadar açtıktan sonra diğerlerin biraz daha fark oldu. Bırak Allah Bırak aşkına. Allah aşkına ya. Şimdi Beni bunlardan yeme. hatchback İzleyiciyi daha görüyorsun iyi. bak. O kadar Hatchback ara daha verdik. iyi. Hatchback daha iyi. Mümkün değil. Sedanın yanına bile yaklaşamaz. Ya bırak. Bu fotoğraf için sokmuşlar başka. Sedanın dediğim gibi net avantajları var. Orası bir kere su götürmez gerçekler. Nedir efendim? Bagajın gerçekten ağır yük yüklemeye hem de ağırlık merkezini aşağı çekecek şekilde kapak tasarımına sahip olması. 1. Gövde burulma direncine katkısı. 2. Arkadan alınan darbelerde su götürmez darbe emici bölge avantajı. 3. Aynı zamanda da içerideki iklimlendirmenin korunması açısından. Tabii. Bagajın, Uşak kullanılıyorsa tabii ki. Tabii ki. Bagajın açılıp kapatılırken çok fazla içerinin havasını değiştirmemesi ve ses izolasyonuna katkıda bulunması da 4. Tabii ses izolasyonu. Çünkü U demiri kullanılıyor arkada. Arabayı tutsun diye de kazık gibi oluyor. Şimdi bütün arabaları sen tutup da sedanında U demiri, hatchback'inde bağımsız süspansiyon diye şey yapma, ortalığı manipüle etme. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Hatchback kaliteli süspansiyon. Burada hep söylüyoruz. Focus sedanın arkasında ne süspansiyon var?
Focus tek örnek sınıfında. Bana bağımsız süspansiyonlu C segmenti sedan başka göster. Bağımsız süspansiyonlu araba yok ki. Eskiden Jetta vardı. Eskiden de Jetta'lar. şimdi şey değişti. Eski Jetta'lar. Pazarın beklentisi değişti. Bir de Mazda 3 var. O da Focus'tan O da Focus olduğu için. akrabalık olduğu için. Volvo da vardı. S40 vardı, bitti. Bitti. İşte pazarın beklentileri değişti. Şu anda en çok ekstrem bir örnek olduğu için orada şey sıkıntısı yaşıyoruz. Niye işte pazarın beklentileri böyle? Bu yani pazarın beklentisinden ziyade üreticilerin daha çok kar etme beklentisi. Şimdi oralara girersek bambaşka mecraya saracağız. Neticede bu arabanın süspansiyonu bu arabadan daha kaliteli mi? Değil. Genelde Subaru için Bu arabayı konuşmuyorum. değil. Ben kasa tipi olarak. Genelde öyle tabii. Genelde öyle. Daha kaliteli mi? Genelde öyle. Yani İç hacim daha kullanışlı mı? sedan olması Bagaj. alakası yok. Değil. Bence. Bagaj daha kullanışlı. Olur Koltukları mu? yatırabiliyorsun. Adam kaçıramıyorsun. Ne alakası Ya var? kaçırma, ne yapıyorsun? Ne iş Adam yapacaksın? kaçırıp? Ya bırak, belki kafamda bazı fikirler var. Nedir Böyle yani şimdi şeyleri ifşa kamera ettiriyorsun? önünde söyleme. Sonra anlat bana. Açık mıydık kamera? Aa. Sıkıntı. Yani sen kabul et. Hatchback. Olmaz öyle şey. Evet. Gel seninle içeride anlaşalım biz. Ben seninle Pazarlık anlaşmam. yapalım. Pazarlık yapalım gel. Ben seninle anlaşmam. Pazarlık Hatchback. yapalım gel. Hadi biz içeride pazarlığa devam ediyoruz. Hatchback.